Uruguay'ın eski devlet başkanı José Mujica en fakir devlet başkanı olarak bilinir. Aslında fakir değildi. Sadece devlet imkanlarını sınırlı kullandı ve fazlasına tenezzül etmedi. Mesela devletin makam aracına binmedi. 87 model mavi Vosos'unu kullandı. Vosos için $1 milyon teklif eden Arap şeyhine bu ciddiye alınmayacak bir teklif dedi. Başkanlık konutu veya saray istemedi. Kendi mülkü olan çiftliğinde yaşamaya devam etti. Zenginlik bir birikim gerektirir, öyle değil mi? $12.000 başkanlık maaşının %90'ını her ay bağışladı. Peki nereye? İbadethanelere, tarikatlara, vakıflara mı? Hayır, küçük girişimcilere destek sağlayan hayır kurumlarına. Onun döneminde işsizlik %6, enflasyon ortalama %8'di. Uruguay'da fakirlik oranı yarı yarıya düşerek %10'un altına indi. José Mujica ne Vosos'u sattı ne Uruguay'ın bir karış toprağını. José Mujica 20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesiyle kıt kanaat bir yaşam sürdü. Gençliğinde tarım eğitimi aldı. Bisiklet yarışlarına katıldı. 1960'larda Latin Amerika'daki eşitsizliklere karşı çıkan Tupamaros adlı sol hareketin üyesi oldu. 1972'de tutuklandı. Uruguay diktatörlüğü döneminde 13 yıl cezaevinde yattı. Bu sürenin yaklaşık 2 yılını hücre hapsinde karanlık ve sessizlik içinde geçirdi. 1985'te demokrasiye geçişle birlikte siyasi mahkumlar affedildi. Mujica da serbest bırakıldı. 1989'da siyasi hayata atıldı. Sosyalist görüşlü Geniş Cephe Frente Amplio hareketinde aktif rol aldı. 1995'te milletvekili, 1999'da senatör seçildi. 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. 2009'da devlet başkanlığına aday oldu ve seçimi kazandı. 1 Mart 2010'da Uruguay'ın 40. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 2010-2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanı olarak görev yaptı. Mujica'nın görev süresinde Uruguay ekonomisi istikrarlı şekilde büyüdü. Asgari ücret 4 katına çıktı. Sosyal yardımlar ve eğitim yatırımları arttı. Görev süresi dolunca Uruguay Anayasası gereği ikinci dönem için aday olmadı. Aktif siyasete senatör olarak devam etti. 2020 yılında siyaseti tamamen bıraktığını açıkladı. Sonraki yıllarda çiftlik evinde yaşamaya devam etti. Dünya genelinde pek çok konferansa katıldı. Gençlere adalet ve sade yaşam çağrısı yaptı. José Mujica'ya göre gerçek özgürlük insanın sahip olduklarından değil vazgeçebildiklerinden gelir. Siyaseti bir ayrıcalık değil halk hizmeti olarak görür. Lüks, gösteriş ve güç tutkusu yerine vicdan, sorumluluk ve sade yaşam onun temel değerleridir. Şu sözleri hayata bakış açısına ışık tutar. Tüketmek için yaşamıyoruz, yaşamak için yaşıyoruz. Fakir değilim, sade bir hayatım var. Fakirlik, sınırsız ihtiyaçları olanların hastalığıdır. Mutluluk çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Basit yaşamak cesaret ister. José Mujica 29 Ekim 2015'te Türkiye'yi ziyaret etti. Yaklaşık 10 gün süren programda halk buluşmaları, kitap imza günleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. 2015 yılında Türkiye'de katıldığı bir panelden bir kesit dinliyorsunuz. El mundo, tal vez podamos construir un mundo más generoso, más solidario, más hermano, más como dicen los Aymara en América, que pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo por el mundo. Y para no tener soledad tenemos que tener compañerismo, solidaridad, porque aún en una ciudad gigantesca como esta, juventud, el cambio social estaba a la vuelta de la esquina. Soñábamos y teníamos arquetipos. Teníamos al Che, Fidel, a Mao, a Ho Chi Minh, en fin, a Mandela. Hoy no tenemos nada. No soy yo. Es el tiempo que nos toca vivir, un tiempo que no es el fin de la historia, pero
pero quiere ser como el fin de la esperanza. Hay una cultura. Luchen y construyan seres colectivos, gregarios. Llámenle en partidos, llámenle en movimiento. De a uno los seres humanos no somos nada. Los seres humanos somos fuertes en cardumen. Juntos. Y para eso tenemos que aprender a soportarnos. Porque si nos miramos con una lupa, se ven los defectos. Amigo, la esperanza tiene forma de partido, de movimiento. Gracias.